sıvanın üzerine, bu seramik sıvanın üzerine yapılmamış. Şimdi bu fayans üstüne fayansı yapmaların nedenini size söyleyeceğim. Şimdi şu karton duvarın üzerine yapılmış. Hani bunun Türkçe ismi neydi? Tam iyi bilmiyorum ben. Hani bunun üzerine seramik yapıldığı zaman seramiği buradan kaldırmak istesen bu duvarla beraber geldiği için bir sefer zarar veriyor. Seramik genelde bu tip duvarları çok iyi tutuyor. Yani onun için sıvadan olan duvarlar olduğu zaman fayans seramikten sökülebiliyor. Yani çok müşteriler var, çöp çıkmasın diye hemen diyor üzerine vur diyor, gitsin diyor. Ama duvar sağlam ise seramik üstüne seramik yapılır. Yani seramik eski seramik iyi yapıştığı ise. Yani bazı müşteriler var artık renginden dolayı rahatsız oluyor. Güzel bir seramik üstüne yapmak istiyor. Şimdi yani şöyle kontrol edeceksiniz. Dolu olan yerler zaten dolu olur gibi ses çıkarıyor. Ama bazıları var böyle lok ses çıkarıyor, lok yapıyor. O zaman o boştur yani. Şimdi bazı ustalar da eski zamanlarda hala bu sistemi devam ettirmek istiyor. Diyor ki üstüne de çekiç vurun diyor. Çekiç vurursam diyor bir hafif diyor bir küçük çekiç vurun diyor. O zaman diyor öyle daha iyi tutar. Şimdi hani benim tavsiyem sadece hani o eski sistem eskiden kaldı, şimdiki yeni sistem. Zaten bu çekici bile üstüne vuruyorsunuz ya böyle tık tık böyle küçük noktalar açıyorsunuz. Zaten sen fayansı eski seramiği yerine oynatıyorsun ki yani küçük vurarak. O zaman bunun güçlü olmuyor. Eski yeni fayansın üstüne geldiği zaman bir sefer düşme riski çok yüksek olur. Şimdi adamlar bunun önüne geçtiler. Bunun önüne yani bir ilaç yaptılar. Hani bu ürün yaptılar daha doğrusu. İlaç değil mi de bazı arkadaşlar var çok acayip yanlış anlıyor. İlaç diyoruz ki ürünün ismini biz yapamıyoruz. Yani şimdi ürün desek yani ürün o zaman ürün diyelim. Şimdi üzerine ne sileceğiz onu da size göstereceğim. Şimdi bazıları da var arkadaşlar yani gerçekten biraz eleştirinin dozunu çok fazla aşıyorlar. Artık hani bu iş hakarete kadar gidiyor. Yani bayağı bir laf söylüyorlar. Şimdi ben çoğuna da yazamıyorum. Yani yapmayın böyle. Yani o kötü niyetli yazan arkadaşlara söylüyorum. Yani bazen ben bir ürünü yaparken ben unutuyorum. Yani bazen göstermekten unutuyorum, bir şey yapamıyorum. Yani biliyorum o arkadaşlar da abone değil. Yani destek amaçlı. Sadece gelip bir videoyu izliyor, orada gelip hakaretini ediyor, çekip gidiyor. Ya diğer videolarda bir izlesene bak orada nasıl gösteriyorum. Niye bana yani hakaret ediyorsun ki? Şimdi keyfimizi bozmayalım. Ürün bu abi. Almanya'daki ürün ismi bu. Yani Türkiye'deki genel olarak ismini bilmiyorum. Türkiye'de beton kontak diyorlar. TG5 diyorlar. Hani onlara bir bakın. Orada soruşturun. Şimdi bunun nasıl işe yaradığını da size anlatayım. Bak örneğin bu fayans parlak. Bak ses duyuyorsunuz. Fayans harcı vurduğunuz zaman fayans harcı üzerinde kabuk oluşturuyor. Onun için ileriki zamanda kalkıyor bu. Bakın böyle parlak ama ben burada bugün sürdüm biraz kurumuş. Bakın şu sese bakın. Hiç ses çıkmıyor. İyice bastırıyor. Ama buraya bakın. Yani bunun fayans harcı iyi tutuyor. Çünkü bunda epoksi karışımı bir şey var. Üstünde biraz toz falan var içinde. Bu sağlam tutuyor. Filizin harcını da sağlam ve bol alıyor. Onun için seramik de iyi tutuyor. Şimdi bu nasıl sürülüyor onu göstereyim. Yani bir tane böyle bir rulo boya onun yardımıyla böyle batırıyorsunuz.
İşte böyle. Bu şekilde oluyor. Komple biz bu duvarların hepsini yapacağız. Ondan sonra seramik yaparken de bu kuruduktan sonra bir gün bekliyorsunuz. Bakın bir gün bekliyorsunuz. İyice kuruyor. Ondan sonra yapıyorsunuz. Şimdi o beni tanıyan zaten tanıyor, biliyor. Ben o hakaret edenler arkadaşlar için yani biraz daha aynı şey sanki konuştuğum gibi oldu. Yani bir video izliyor, hemen kaçıyor, bir sürü şey de yazıyor, çekip gidiyor. Çünkü eski videolarımı da izlesene, ben orada çok ürünü de her şeyi de tek tek gösteriyorum. Şimdi yani şöyle açık net de şu, artık bu ürünün sahibi bana sponsor olmayacak. Zaten bedavadan her şeyi gösterdi. Bunun reklamını da yapmış oldu. Yani bana sponsor olmayacak yani bunu bilin. Hiçbir kazancım da olmadı yani. Evet arkadaşlar, şimdi dün gördünüz seramin üzerine bir kat boyası şeyini çektik. Hani bu ürünü sürdük. Şimdi bakın nasıl kurudu. Sesi duyuyorsunuz. Şimdi bu kurudu, iyice yapıştı. Biz de daha önceden de bu kadar bayağı bir yaptık. Şimdi de bunu size bir iki tane fayans yapıştırmaya göstereyim. Nasıl yapıştığını da görün. Şimdi seramiği bir söküp nasıl yapışını da söküyorum. Bakın yani ya neredeyse hani harcın olmadığı yerler yok. Şu uç taraflar var. Şurada biraz çıkıntı olduğu için biz sonra bu şekil böyle süreceğiz onlara. Yani bu tarafta seramik yapacağımız için bu taraflar da harç olacak. Yani seramik üstüne yapıldığı zaman önemli olan bunu tutması, yani bu eski seramiklerin sağlam olması. Eğer ki eski seramikleriniz sağlam değilse bu işlemi yapmanız hiçbir anlamı yok. Yani yapmasanız da hiçbir işe yaramıyor, yapsanız bir işe yaramaz. Evet dostlar, video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı hiç unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet.